Merhaba, üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Ben bugün size testosteron, cinsel hayat ve günlük aktivite ile ilgili kısa bir video sunumu olacak. Testosteron tamamen neslin devamı üzerine dizayn edilmiş en temel seks hormonlarından birisidir. Testosteron erkeğe kas gücünün artması, kemik yoğunluğunun artması, aynı zamanda cinsel organların büyümesini ve soyunun devamını sağlayan bir hormondur. Testosteron bizim günlük aktivitelerimizden aşırı derecede etkilenir. Günlük aktivitelerimizin en başında uyku, beslenme, spor ve bedensel aktiviteler ve psikososyal etkileşimler gelmektedir. Şimdi burada en başta uykuyla başlıyoruz. Uyku kaliteli bir uyku olmalıdır. Uyku apnesi, ağır horlama varsa hastanın testosteronu bundan etkilenir. Uyku süresi kısaysa ya da uyku gece alınamıyor da gündüz alınabiliyorsa gene testosteron bundan etkilenir. Uykudan önce ağır bir yemek yemek testosteron seviyesini hep etkileyecektir. Bunun dışında beslenme çok geniş bir konu aslında. Ben burada beslenme ile ilgili diyetlerden bahsedeceğim. Akdeniz diyeti testosteron için en uygun diyetlerden birisidir yapılan çalışmalarda. Aynı zamanda vejetaryen diyet ve ketojenik diyet üzerinde yapılan çalışmalar vardır ama ketojenik diyet sporla beraber yapılırsa %10-15, vejetaryen diyette %10-15 civarında katkısı olduğunu gösteren çalışmalar vardır. Ama tersini söyleyen çalışmalar olduğu için daha birçok çalışmaya ihtiyaç vardır. Akdeniz diyetinde ise ızgara ve kızartma gibi besinlerden uzak kalmak, şeker ve glisemik indeksi yüksek olan besinlerden uzaklaşmak, hayvansal diyetleri azaltıp piramidin en tepesine koymak gerekiyor. Şunu da belirtmeliyim ki fast food tarzı bir yiyecekle beslendiğiniz zaman o öğünde %25 1 saat içerisinde testosteronunuz azalır. Testosteronun eski haline gelmesi için yaklaşık 4-5 saat aradan zaman geçmesi gerekiyor. Fast food'dan tamamen uzaklaşmak, şekerden tamamen uzaklaşmak gerekiyor testosteronu korumak için. Bunun dışında beslenmeye biz vitaminleri de mineralleri de sokabiliriz. Vitamin mineral miktarı ve seviyesi vücuttaki çok önemli. Hasta ne kadar iyi besleniyorum dese bile D vitamini eksik olabilir. B12'si folik asit eksik olabilir. Burada ben D vitamini eksikliğini halk sağlığı sorunu gibi görmekteyim. Çünkü laboratuvar testinde hastanın %75-80'de D vitamini yetersiz olarak kalıyor. Ve D vitamini eksikliğinde testosteron düşmesi, cinsel isteksizlik ve yorgunluk şikayeti sıklıkla görülen şikayetler arasında. Hastaya D vitamini verdiğimiz zaman testosteronun yükseldiğini görmekteyiz. Aynı zamanda biz sadece laboratuvarda D vitamini, B12 ve folik asit bakabiliyoruz. Bunların düşük olması diğer vitaminlerin normal olduğu anlamına gelmiyor. Aslında birçok vitaminin düşük olduğunu görebiliyoruz birçok hastada. Ve hastalarda bununla beraber vitamin dışında selenyum ve çinko da çok önemli. Bunların da belli seviyelerde olması gerekiyor. Aynı zamanda beslenme dediğimiz zaman toksik maddelerden de uzaklaşmak çok önemli. Vücuda toksik maddeleri sokulmaması gerekiyor. Paketli yiyecekler, işlenmiş et ürünleri, plastik ürünlerdeki fitalatlar, günlük kullandığımız eşyalar ve iş yerinde maruz kaldığımız endüstriyel kimyasallar, ağır metaller hep testosteronun azalmasına da sebebiyet veriyor. Akü fabrikasında çalışanlarda kurşun, çimento fabrikasında çalışanlarda krom, onun dışında plastik fabrikasında çalışanlarda BFA ve fitalatlar ve günlük bizim kullandığımız ürünlerde, şampuanlardaki fitalatlar hep testosteronu etkileyen ne yazık ki olumsuz kimyasallardır hayatımıza giren ve farkına varmadığımız ve kumbara gibi vücudumuza biriktirdiğimiz kimyasallardır bunlar. Bunun dışında spor aktivitelerine değinecek olursak testosterona en çok faaliyet sağlayan spor aktiviteleri büyük kas gruplarını harekete geçiren göğüs, kalça, karın ya da sırt kaslarını kullanarak yapılan antrenmanlar, koşuda da sprint ve depar tarzında yapılan antrenmanlardır. Bununla beraber benim kendi gözlemim 70 yaşın üzerinde hala haftada bir ya da 2 haftada bir cinsel ilişkiye girebilen insanlarda hayatlarının bir bölümüne sporu adapte ettiklerini görmekteyim. Hasta köyden geliyorsa bağ bahçe işleriyle uğraşıyor. 60-70 yaşında şehirde yaşıyorsa hasta fitness'a gidiyor ya da yüzmeye yapıyor. Bunu herhangi bir sporun bir parçasıyla ilgileniyor. Sanki dişini fırçalamak gibi hasta sporda hayatını adapte etmiş ve sağlığını korumuş bu hasta, bu kişiler. O yüzden spor çok önemli, hareket çok önemli. Ne yazık ki bazı işlerde çalışanlar bu konuda çok şanssız. Kişi monitör karşısında ya da şoför koltuğunda saatlerce oturarak hareketsiz bir şekilde kalıyor. Bu insanlar ne yazık ki hem kalp hem de sertleşme bozukluğu açısından risk altındadır. Bu kişilerin kendine çok dikkat etmesi gerekiyor. Mutlaka onlar da hareket sağlaması gerekiyor ki kan dolaşımı olsun. Çünkü
Mesela diyelim ki 40 yaşındasınız. Bütün gün sabahtan akşama kadar oturuyorsunuz. Herhangi bir ihtiyacı yok vücudun harekete. Testisler niye testosteron üretsin? Vücudun ihtiyacı yok. Çünkü vücut dışarıdan gelen uyarılara göre de cevap veriyor. Psikososyal etkileşimler de çok önemli. Eğer hasta iş yerinde patronuyla, eşiyle sıkıntı yaşıyorsa, ekonomik olarak sıkıntı yaşıyorsa, çocuğu hastalanmışsa, kişi depresif bir duruma düştüyse testosteronun düşmesini gayet normal karşılıyoruz. Ve hastalığı cinsel isteksizlik de arkasından geliyor ister istemez. O yüzden insanın ruh hali ve modu çok önemli testosteronda. Bunu kısaca şöyle açıklayabiliriz. Cephede savaşan bir asker düşünün. Bu askerin stres hormonları yani hayatta kalma hormonları, adrenalin ve kortizol yüksek seviyeye çıkacaktır. Tabii ki seks hormonları düşecektir bu hastada. Bu kişide çünkü burada çark hangi yöne giderse öteki taraf eksik kalıyor. Eğer stres hormonları dönerse çark, kortizol ve steroid artar. Diğer tarafa dönerse seks hormonları artacaktır. Kişinin içinde bulunduğu duruma göre de vücut adaptasyon yaşamaktadır. Eğer kişi kronik stres altındaysa ister istemez stres hormonları artacak ve seks hormonları azalacaktır ki bunu da birçok hastada görmekteyiz. Yaş ilerledikçe testosteron azalacak, kortizol artacaktır zaten. Bu oranı ne kadar değiştirebilirsek o kadar daha çok testosteronumuz ve hayat kalitemiz artacaktır. Bunu da sporla yapabiliriz, beslenmeyle yapabiliriz, uykuyla yapabiliriz. Dediğim gibi bunlar çok önemli. Genel prensipler bunlar. Bir takipçimiz de 40 yaş altında testosteron kullanabilir miyiz diye sormuş. Benim fikrim ve önerim kesinlikle kullanılmaması yönünde. Çünkü 40 yaşın altında sizin testosteron üretebilecek testiküler rezervleriniz mevcuttur. Ki bunlara fırsat verip aktive etmek gerekiyor. Onun dışında 60-65 yaşın üzerinde testosteron kullanılabilir, testosteron replasmanı yapılabilir bence. Bu arada sigara ve alkolden zaten hiç bahsetmiyorum. Sigara ve alkol kullanımı testiküler fonksiyonları azaltıyor. Özellikle sigara bir ay içerisinde testosteron %25-30 civarında rahat rahat düşürüyor. Bunun dışında sorularınız olursa cevap vermekten memnuniyet duyarım. Saygılarımla.